Duyurulduğu ilk andan beri adından söz ettirmeyi başardı. İlk başlarda PUBG evrenine geçeceği söylendi ama daha sonrasında daha farklı bir temaya büründüğü için bambaşka bir dünya yarattı kendine. Yanlışlıkla 92 lira ön sipariş açılan ve birkaç saat sonra düzeltilen o meşhur oyun. İlk duyurulduğu andan itibaren özellikle Dead Space benzerliğiyle herkesin dikkatini çeken adeta devam niteliğindeki o oyun. Kim bu geliştirici firma diye baktığımızda yeni kurulan bir ekip olduğunu gördük. Sonrasında ekibin Dead Space'i geliştiren insanlardan oluştuğunu öğrendik. Her yeni fragmanda oyuna olan heyecanımız arttı. Öğrendiğimiz her bir detay uzun zamandır özlediğimiz o korku oyununa kavuşacağımızı gösteriyordu. Hatta oyunun yayıncı firması Krafton yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda merakımız çok daha farklı bir boyuta çıktı. Söylemlerine göre oyun tam manasıyla oyuncuların o özlediği Dead Space kalitesinde bir yapıda olacaktı. Oyun 2 Aralık'ta resmi olarak çıkış yaptı. O sıralar ben iş yerimde her zamanki gibi rutin işlerimi yapıyordum. Sabah 9-10 gibi Discord bir yandan, WhatsApp bir yandan herkes Callisto için bir şeyler yazıyordu. Oyun hakkında inceleme puanları yayınlanmış, ağır eleştiriler almıştı. Hatta yerden yere vurulmaya başlanmıştı. Sanırım korktuğum başıma gelmişti. Her şeyle mükemmel gözüken bir oyun eğer ilk gün bu kadar sert eleştiriler aldıysa büyük bir ihtimal korktuğum başıma gelmiş, oyun teknik olarak sıkıntılı bir şekilde çıkış yapmıştı. Yazılanlara ve paylaşılan videolara baktığımda oyun resmen sıfır optimizasyon ile çıkmıştı. 3060 Ti'li bilgisayarlarda orta aylarda bile drop yemesinin başka bir açıklaması olamazdı. Artık mesai bitsin diye dört gözle bekliyordum. Cyberpunk'tan sonra yeni bir hayal kırıklığını kaldırmak benim için zor olacak. Konsol tarafında hiçbir sıkıntı yokken belli ki PC tarafında bir şeyler ters gitmişti. Bunu öğrenmenin tek bir yolu vardı: oyunu oynamak. Başıma gelecekleri tahmin ederek oyuna girdim ve neyime güveniyorsam artık ayarları en yükseğe çektim, bir de utanmadan üzerine RTX açtım. Sonuç malum, gerisin geriye ayarları orta ayara çekip tekrardan oyuna giriş yaptım. Oyun bir nebze olsun kendine gelse de hem sinematik girişlerde hem de düşman veya efekt gibi şeyler ekrana gelince FPS dili gibi drop yemeye devam etti. Ama oyunun atmosferi o kadar güzeldi ki bu droplara rağmen oynamaya devam etmek istedim. Bizler 15-20 FPS'lerde nice oyunlar bitirdik. Buna mı karşı koyamayacaktık? Sırf bu incelemeyi yapabilmek için 2-3 saat oynayıp genel olarak durumları anlar çıkarım diyordu. Ama oyunun yarısından fazlasını bitirmiştim. Amacım genel olarak oyunun mekanikleri, teması, atmosferi, oynanışı ve diğer özelliklerin nasıl olduğunu anlayıp birkaç gün içerisinde gelecek güncellemelerden sonra oyuna devam etmekti. Şu kadarını söyleyebilirim: tüm bu teknik sorunlara rağmen oyun taş gibi olmuştu. Yakın dövüşten tut, atmosferine, ses efektlerinden tut, düşman çeşitliliğine birçok olayı adamlar çözmüş. Fragmanlarda bize ne göstermişlerse hepsi ve daha fazlası bu oyunda mevcut. Birçok yönüyle Dead Space benzerliğiyle dikkat çeken Callisto hikaye olarak selefinden ayrıldı. En önemli nokta Dead Space'te uzay istasyonunu kurtarmak için uğraşırken bu oyunda olay tamamen kendimizi kurtarmak. Ana karakterimiz Jacob Lee basit sıradan bir kargo gemisi kaptanı. Almış olduğu gizemli bir kargoyu Jüpiter'in en büyük ikinci uydusu ve tüm güneş sisteminin üçüncü en büyük uydusu olan Callisto'ya teslim etmek için zorlu bir iniş yapıyor. O sırada bölgenin güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından yüksek güvenlikli Black Iron hapishanesine atılır. Burada bulunan tutuklulara yapılan bilimsel deneyler sonucunda zombivari canavarlara dönüşmeye başlarlar ve hapishanede önemli bir kaos çıkar. Amacımız da buradan kaçıp hayatta kalmaya çalışmaktır. Hikaye olarak tahmin ettiğimiz ve beklediğimiz bir konusu var. Ama burada önemli olan konu hem çevre atmosferiyle hem de karşılaştığımız düşmanlarla hikayenin gerçek bir parçası olduğumuzu hissetmektir. Yani hikaye sunumu. Bu konuda geliştirici ekibi takdir etmek lazım çünkü gerçekten iyi bir iş çıkarmışlar. Bilindik anlatım stili, bilindik hikaye. Ara sahneler olsun, sinematikler olsun hiç fena değil. Ama hissiyat olarak oyuncuya çok bir şey kattığını söylemek pek mümkün değil. Ama oyun içinde yaşanan olayların gizemi sizi tedirgin ediyor. En azından bunu size hissettiriyor. Hikayenin geri kalanını sağda solda topladığınız ses kayıtlarından toparlamaya çalışıyorsunuz. Ya zaten korku ve gerilim üst düzey olan bir oyunda hangi oyuncu burada ne olmuş diye oturup kayıt dinleyecek bilmiyorum yani. Ben buradan nasıl çıkacağım derdine düşmüşüm. Bana ne burada ne olup bittiğinden. Ben garip bir gemi kaptanıyım sonuçta. Gelelim şu oynanışa. Fragmanlarda ağzımızın suyunun akmasına sebep olan yakın dövüş ile başlayalım. Oyunun ilk bir saatinde yakın dövüş hissiyat olarak sizi tatmin ediyor diyebilirim. Kardeş, kaydı bir an önce bitirdi, bak daha montaja girecek bu. Bak saat 3:30 oldu. Hadi yürü. Evet, elimizdeki sopayla vurmuş olduğumuz düşmanların vermiş olduğu tepkiler güzeldi ama basitti. Evet, sanırım doğru kelime bu. Düşman gelsin sağa ve sola deş at, düşmanın saldırısını boşa düşür, sonra elindeki sopayla 2 defa vur. Yine deş ile saldırıyı boşa düşür, sonra tekrardan sopayla vur. İlk saatlerde bu sistem üzerine giderken ilk menzilli silahımız olan tabancayı elimize aldık. Böylece silah geliştirme sekanslarını da görmüş olduk. Ve gördüğüm ekran beni heyecanlandırmayı başardı. Çünkü belli ki oyun ilerleyen
saatlerinde karakterim gelişecek ve daha efektif saldırılar yapabilecektim. Bunun için sağda solda ne bulduysam toplamaya başladım. Bu oyunda loot gerçekten önemli. Yaptığımız her loot bizi hayatta tutan kazanımları elde etmemize olanak sağlıyor. Bunun için her köşe bucağa bakmakta fayda var. Özellikle devasa gibi görünen robotu indirdiğinizde düşürdüğünüz dekoderi satıp güzel bir para kazanabilir ve bunun elinizdeki silahı güçlendirebilirsiniz. Şu an için elimizde bir adet sopa, bir adet tabanca ve bir adet de telekinezi yeteneğine sahip bir bilekliğimiz var. Oyun işte tam bu noktada başlarda söylediğim o dövüş sistemindeki basitliğini alıp başka bir boyuta taşımayı başardı. Telekinezi ile düşmanları kendine çek, sopayla 2 vuruş yap, tabanca ile kafasına uçur. Al sana mis gibi kombat işte. Oyun size sahip olduğunuz güçleri kullanma fırsatını çok güzel veriyor. Hele benim gibi bir de tabancayı son seviye yaparsanız değme keyfinize. Ki oyunda daha açmadığım bir dünya geliştirme var. Callisto Protocol teknik anlamda bu kadar problemli çıkmışken oynanış olarak kesinlikle sizi tatmin edecektir. Oyun atmosferiyle de kendisini hayran bırakacak bir çalışma ortaya koymuş durumda. Bulunduğunuz mekanların tasarımları gerçekten bir hapishaneden kaçmakta olduğunuzu sonuna kadar hissettiriyor. Resmen ilmek ilmek dokunmuşlar her bir sahneyi. Basık, karanlık ve puslu ortamların oyuncuyu germesi, arkadan durmadan sizi rahatsız eden seslerin duyulması, her an bir şey olacakmış hissiyatı hepsi bir korku gerilim oyunda olması gerektiği gibi tasarlanmış. En önemlisi de tahmin edilebilir korku öğelerini kullanmaktan kaçınmışlar. Bir ortama giriyorsun ve diyorsun ki kesin burada bir şey olacak. Örümcek ağı tutmuş bir ceset. Çok hafiften gergin bir ses. Gerim gerim geriliyorsun. Ama o ölü dirilmiyor ve rahatlıyorsun. Aradan bir dakika geçiyor geçmiyor tak karşında bambaşka alakasız bir canavar. Yani tam da en rahatladığın anda seni ters köşe yapıyor. İşte başarılı bölüm tasarım budur. Korku öğelerinin olması gerektiği gibi kullandığına ne kadar tatmin edici olduğunu bir kere daha gördük. Dead Space ile bu konuda zaten çok başarılı bir iş çıkaran ekip bu oyunda da kendilerini resmen bulmuşlar. Oyunun önemli bir bölümü kapalı mekanlarda geçse de gökyüzünü gördüğümüz bölümlerde mevcut. Hatta Callisto'nun soğuk ve zorlu hava şartlarına sahip topraklarına bile ayak basıyor. O bölümlerde fazlasıyla etkileyici. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Oyun içi ses müzikler başlı başına bir konu zaten. Gereksiz yere yükselmeyen, ağır ağır işleyen tınılar. Yürüdüğünüzde zaman zaman derinlerden gelen uğultular, her an sizi tetikte tutmaya başaran, nereden geldiğini anlamadığınız iniltiler. Tınılarla sizi gelen oyun asla gereksiz yere yüksek tonda müzikler basıp kafa şişirmiyor. Saldırı altındayken canavarlardan gelen sesler sizi fazlasıyla geriyor. Bir de üstüne boş yere müzik efektleri koyup ağır atmosferi bozmanın manası yoktu. Biraz da animasyonlardan bahsetmem lazım. Umarım buraya koyduğum görüntüler yüzünden YouTube videoyu kısıtlamaz. Çünkü bu oyunda vahşet duygusu animasyonlarla o kadar abartılı bir şekilde verilmiş ki ben bile bu kadarına gerek var mı diye sordum kendime. Uzun zamandır vahşet dolu bir oyun oynuyordum zaten. Ama arkadaş böyle öldürülmeyi hiç de beklemiyordum gerçekten. Tabi aynı şekilde ben de bana saldıranlara gerekli cevabı aynı şiddetle verdim. Düşmanların kafasını koparmış olsam bile üzerime gelen canavarlara sopayla girişip sonra da belimdeki silahla son darbeyi vurmak, bunu yaparken de karşımdakinin şekilden şekile girdiğini görmek tam manasıyla vahşet şönelindi. Şu cümleleri daha uzun yazan koyun ki ben diyaframımı daha genişleteyim. Allah razı olsun. 45 metre tüpsüz dalış yapabilirim senin sayende. Ama sanırım en kötüsü benim düşmanlar tarafından öldürüldükten sonra düşmanların benim üzerimde uyguladığı finisher'lardı. Görüntüsünü koyamayacağım ama gözümü mü oymadılar, çenemi mi ayırmadılar, ayaklarıyla kafamı mı ezmediler, daha neler neler. Demem o ki animasyon çeşitliliğinden tut da bunların detaylarına kadar her şeyi dört dörtlük yapmışlar. Oyunun her saniyesine hayran kaldım diyebilirim. Oyunu yarım bırakmak hiç içimden gelmedi. Ama bu oyunu düzeldikten sonra tam performansıyla denemek istediğim için 8 saatin sonunda istemeye bırakmak zorunda kaldım. Şu ana kadar oyunu övdük, sevdik, beğendik. Kesinlikle bu yıl oynadığım en iyi içeriğe sahip oyunlardan biriydi. Oynadığım hiçbir an bana boş gelmedi. Ama bu demek değil ki oyunun kusurları yok. Bitirmeden önce biraz da bana göre oyundaki eksiklerden bahsedeyim. Tamam, FPS ve drop sorunlarını biliyoruz. Bunu bir daha değinmeye gerek yok. Ama kısa bir parantez açmak istiyorum. DLSS teknolojisi oyunda yoktu. Geliştirici firma AMD ile anlaştığı için FSR teknolojisini kullanmıştı. Bu da ayrı bir parantez olsun burada. Ben bunun dışında birkaç şey söylemek istiyorum. Bu oyunda neden hiç gizlilik sekansı yoktu? Sonuçta korku gerilim oyunu değil mi bu? Bölüm tasarımından da buna uygundu. Bir ara bildiğim bayağı pataküte gitmeye başlamıştım. Biraz olsun gizlilik olayının olması oyun içi gerilimi arttırdı diye düşünüyorum. Bir diğer mesele de bulmacalar. Oyundaki bulmacalar birkaç güç adaptörünü bir yerden alıp başka bir yere takmaktan ibaret. Ya hiç koymasaydınız ya da koyduğunuz bulmacalar oyuncuyu biraz düşündürseydi. Oyundaki bulmacalar o kadar emanet duruyor ki insanın gözüne batıyor. Bunlar çok önemli değil belki ama dar alanda düşmanlarla kapışmak gerçekten bir zulümdü. Her ne kadar oyun içinde kamera açıları başarılı olsa da dar alanda dövüşürken düşmanların nerede olduğunu anlayıp ona göre konum almak, daha doğrusu alamamak çok sinir bozucuydu. Son olarak envanter kapasitesi gerçekten çok azdı. Biraz daha geniş olması gerektiğini düşünüyorum. Durmadan çantama bakıp gereksiz şeyleri atmak karakterin gelişim süresini uzatmaktan başka bir şey değil bence. Çünkü yere attığım her bir eşya satılabilir öğelerden oluşuyor. Bunlar da para demek. Para demek, silah demek, silah demek, gelişmek demek. Son olarak da oyunda birkaç tane glitch ve birkaç tane bug gördük ama oyunu kıracak
tartışılacak düzeyde değildi. Bunlar dışında söyleyebileceğim çok fazla olumsuz bir şey yok. PUBG evreninde geçecek deyip böylesine harika bir dünyayı evrilmeşmesi Callisto için kesinlikle çok daha iyi oldu. Teknik sorunlar yüzünden hak ettiği değeri görmeyecek olması insanın canını sıkmıyor değil. Konsollarda oynayanlar neredeyse hiçbir sorun yaşamazken PC sahipleri gerçek anlamda zulüm çekti. Bunun sebepleri hakkında birçok tartışma döndü. En önemlisi deneme koruma sisteminden kaynaklı olduğu yönündeydi. Başka bir söylentiye göre oyun içindeki gölgelendirmelerin ön belleğe alınmamasıydı. Bu da CPU üzerine fazladan iş yükü yükleyince dropların yaşanmasına sebep oluyormuş. Öyle ya da böyle maalesef PC sürümü kusurlu çıktı. Yeni kurulan firma için göz ardı edilmeyecek bir şey değil açıkçası. Nice büyük firmaların ne kusurlu oyunlar çıkardığını gördü bu gözler. Büyük bir ihtimal ben bu incelemeyi yayınladığımda çoktan bir yama ile bu sorunu çözmüş bile olabilirler. En azından ben metni yazarken geliştirici firma çok yakında ilk yamanın yayınlanacağını söylemişti. Toparlayacak olursak oynanışıyla beklediğimi aradığımı fazlasıyla buldum. Özellikle hasret kaldığım vahşet unsurlarına korkusuzca yer verilmesi beni fazlasıyla mutlu etti. Silahların kullanışından tut da animasyonların kalitesine kadar, düşman çeşitliliğinden tut da bölüm tasarımlarına kadar her şey tam da istediğim gibiydi. Yapay zekası da ne çok iyiydi ne de çok kötüydü diyebilirim ama ortalamanın üstündeydi. Umarım en kısa sürede oyun teknik problemlerinden arınır da herkes rahat rahat deneyimleyebilir. Bu haftalık da bizden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Arzu ederseniz kanala katılarak da bizlere nakit doş destek verebilirsiniz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Oyunla kalın. saat 4 olmuş, biz burada nelerle uğraşıyoruz ya. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim.